Sen niye yandırıyorsun? Sen yandırıyorsun. Yok kendine. Tatlım ben 44 oldum ya. Sen kaç oldun? Yaşlanınca sen yandırıyorsun işte. Bak daha çok yaşlanınca sığışamıyorsun. Bu da bir sonraki aşama. Nasıl olacak? Demin böyleydi zaten. Ama Ha şeyi diyorsun demin. Şeymiş tamam. biraz daha indir onu. Çok O zaman gıdık çıkmıyor bebeğim yukarıdayken yukarı. Allah'ım yarabbim. Nereden çıkıversin ya? Gıdığın varsa var. Hayır ben incecik insanım şu kameralarda. Ben de yapay gibi görüyorum. Böyle. Ömer Öcal sahalara bomba gibi döndü. İyi misin kuzum? İyiyim bugün. Karın sana iyi bakıyor mu? Çok. Bakmaz mıyım? Çalıştıracağım. Çünkü Ömer Öcal her zaman en Ya arkadaşım. gider. Kolayı zoru mu var bunun? Orada tekne var mı? Varsa gireriz. Yoksa buraya atarız demiri. Şuna baksana. Burası 1,5 mile, yarım mil bir yer yani. Boynuzumuz mu sığmayacak yani? Çok güzel. Biraz yakamoz da vardı ama söyledikleri kadar çok Ben yoktu. yakamoza dikkat etmedim ama yıldızlar muhteşem. İlk defa bu kadar güzel gördüm. Gidebilirim. Sabaha kadar videoyla uğraştım. Oh, kıyamam sana. Evet. Videolar gerçekten zor iş yani. Öyle kolay yapılmıyor. Onun için kanalımızı çok takip edin. Bütün videoları like edin. Altına yorumlar yazın. Bittim ben bu hafta video hazırlayacağım diye. Hem her gün seyir yaptım. Hem videoyu çekmek için Ömer Öcel'le mücadele ediyorum. Onu konuşturacağım diye. Çok zor benim işim. Şu halime bak. Kıyamayız sana biz ya. Gözlerime bak. Kıyamayız. Biraz şey mi kahvaltın? Zayıf mı? Yok benim de. Demek güzel bir simit yok. Simit. Yumurta yok. Yumurta niye yapmadın? Yok mu? Yumurta yok. Ne yapayım yumurta ayrıca şimdi? Kahvaltıyla mı uğraşacağım? Bugünkü plan ne? Ona bakarsan ben de çok zayıf bir insanım ama öküz gibi çıkıyorum kameralarda. Kameralarda sorun var. Ha şimdi çok güzel oldu ya. Şöyle tekne, arka fon. İkiniz çok güzel görünüyorsunuz ya. Yani Hocam, şimdi biz bu bağlantıyı tekneden yaptık. evet. Çünkü dışarıda Wi-Fi bulduğumuz yerler hep gürültülü yerler. Müzik falan çalıyorlar. İnternetimiz biterse Başak'ın Türk hattını açacağız. Tekrar bağlanacağız. Başka bir şey gönderirsin bize. Korkma, Tamam. korkma yani. Hat kesilirse korkma bizden. Yani üzülürüm şimdi orada bir kamyon para vermeyin bu iş için ya. Yok Hayır, yok. vermeyeceğiz canım. Starlink'i olan arkadaşlar geliyor yarın. Sıkıntı yok. Ha arkadaşlığınız ona bağlı yani. Siz yani merhaba nasılsın iyi misin? Starlink'iniz var mı? Var. İyi güzel. bu iyi. Bu Şifreniz ilişki. var mı? Şifreyi verebilir misiniz? Bir de öyle bir durum var yani. Tabii bazıları vermiyor şifreyi yani. Tabii canım.
Ya özellikle bu gavurlar çok şey oluyor. Sizin şu hani freeze punch yapıp denizin ortasında beklediğiniz şey gibi geyik gibi ya. Ya ve gavurlar çok acayip oldu. Çok asosyal tipler bunlar ya. Ben deli oluyorum bazen bunlara ya. Yani Ama abi sen şimdi bağlanırsın bir yere, ne bileyim, bir suç işlersin. Ondan sonra nereden buluyorlar seni? Adamdan buluyorlar işte yani. Nereden bağlandın internete? Adamın da başı ağrır tabii doğal olarak. Öyle şeyler düşünüyor. yani hayır canım ya tabii ki öyle haklısın ama yani en fazla ne bağlanabiliriz? Pornoya girebiliriz. Porno siteye herkes giriyor yani. Gayet normaldir yani. Yani onun dışında bir şey yok. Kimse neye gireceğine kim bakıyor? Ha bir dakika. Ha doğru söylüyor. Bak çocuk pornosu, mucuk pornosu adamın başını belaya Her alırlar şey yani. abi. Yani doğru. Bak ben onu düşünmedim ya. Evet. Efendim bu bir radyo programının ilk röportajı oluyor. Siz ilk olacaksınız. Ünlü mü O- olacağız? Programın ismi Mor Güverte. Mor ne? Mor Güverte. Şimdi böyle mor çatı var ya hani böyle kocasından şiddet gören kadınların sığındığı yer. Biz Evet. burada karısından şiddet gören, karısı tarafından hor kullanılan, Evet. kırıvları teknede yaşayan bu programa çağırıyoruz efendim. O yüzden dikkat ediyorsanız Ömer Bey bu programda esas olan olacak. Başak Evet. tamamen geçici varlıkçı pamuk şişesi modunda olacak Ama sen diyorsanız. şimdi beni konuşturup bu kadınla baş başa bırakınca ben ne yapacağım? Ha henüz o aşamayı düşünmedik abi. Onu zaten deneme yanılma. Bir de öyle bir durum var yani. Evet. Deneme yanılmayla yapıyoruz bu işi. Evet efendim siz motosikletçiymişsiniz doğru mu? Sizin hakkınızda bir sürü geyik duydum ben. Doğrudur. Patagonya'ya gitmişsiniz motorla falan. Evet. Yani, Yani- Başak sadece Patagonya'ya gitti abi. Ben Güney Afrika'ya gittim. Orta Afrika'ya, Senegal'e gittim. Patagonya'ya gittim. Yani Benelux yaptım. İstanbul'dan çıkıp Toulon'a kadar gittim. Yani bütün Akdeniz'i dolaştım. Bütün Akdeniz ülkelerini. Senin Evet. Güney Amerika'yı motorla mı dolaştın? Motorla dolaştık, evet. Dolaştık. Çoğul sen ve şizofren kişiliğin mi yoksa sen ve Başak mı? Yok, biz 10-11 kişiydik. 12 kişiydik belki de. Bir tura katıldık orada. Sarper Sesli var. Hmm. Motosiklet turları düzenliyor. Hatta şey de vardı, karikatürcümüzün adı neydi? Erdil. Erdil Yaşaroğlu da yanımızdaydı yani o turda. Karikatürcü. Sen, Ne yaptınız? Motoru kiraladınız mı Şili'den? evet. Sen, Anton, nereye indik? Santiago'ya. Santiago'ya indik. Oradan bir daha uçtuk. Punta Arenas'a uçtuk. Punta Arenas'tan motosikletleri aldık. Hemen bindik. Magellan Boğazı'nı geçen feribota bindik. Magellan Boğazı'nı feribotla geçtik. Oradan sonra işte zannediyorum 8-10 kere Şili ile Arjantin arasındaki sınırı geçe böyle zikzak çize Uşak'a kadar indik. Uşak'tan geri döndük. Yine Punta Arenas'ta motorları bırakıp yine São Paulo'ya uçup tekrar geri döndük. Macit aktarmalı. Çok güzel bir macera ya. Ben uzun süredir bunu yapmayı düşünüyordum ama kimse gelmiyor benimle beraber. Bende de para yok. Ben de yani tası tarağı satıp yapmayı düşünüyordum geçen sene bu işi. İşler bir türlü denk gelmedi yani. Yani tam hayal ettiğim şeyi yapmışsınız yani. Çok hoşuma gitti. Hatta size geçen konuştuktan sonra bana Instagram'dan göndermeye başladılar. Bu Şili'deki o firmalar. Orada bir sektör oluşmuş anladığım kadarıyla. Ya motosiklet gidip kiralıyorsun falan. Ya uçuyorsun oraya, motosikleti kiralıyorsun, gidiyorsun falan. Hatta Guatemala'da bir tane yelkenci bir çocuk vardı, Arjantinli. O da söylemişti. Biz Sandra'yla bir 250'lik kiralamayı düşünüyorduk. Arka arkaya işte yetmez geyiği olmuştu. Neyse çok güzel bir şey ya. Peki yani bütün bu şeyler yani derdin ne senin? Sen niye cinssin? Böyle cins işler yapıyorsun abi. Rahat bakıyor mu sana yani? Yani neden cami avlusunda kalp krizi... Bana sormuyor, sana soruyor. Sen ne yapıyor Ben programı? ağzıyım. Ben rahat batar bana ya. Ben zor işlerin adamıyım. Abi kaç kişi bak yani çok nadiren geçen Amerika'da birisi şaşırttı beni bir Türk. Çok nadir oluyor böyle şeyler.
Adama ben normal işte yaşı bizden büyük abi modunda bir Türk gibi davrandım. Herif Alaska'da altın aramış. Alaska'da Yani. Var öyle insanlar şu an. yani şeye geçmiş, Rus tarafına geçmiş falan oradan. Rus tarafına geçmiş, sonra geri dönmüş falan. O şeyde soğukta, moğukta. Bayağı diyor yürüyerek geçiyorsun diyor yani. Tabii şimdi diyor artık geçemiyorsun. Artık soğuk olmuyor o kadar ama yaşlı biraz. Ondan sonra böyle tipler çok nadiren denk geliyor yani. Senin de böyle geçen siz kendi kendinize röportaj yapmıştınız ya bayağı bir bölüm önce. Onu ben seyrettiğimde ha dedim ya adama bak. Yani ta Patagonya'ya falan gitmiş yani. Kaç yaşındasın? 57. Hay maşallah. Bak Ben şimdi de- sen böyle söyleyince aklıma geldi. Ben bir Ömer özel videosu yapayım. Ömer Özel'le ilgili bilmek istediklerimiz. Ya Fao yapıyor işte. Sen niye karıştırıyorsun işleri? Bak adam yapıyor. Yap ya sen de yap yani Hayır vallahi. abi, bir Ya şimdi erkeğin en iyi bir erkek anlar. O yapmasın şimdi. O beni maymun eder. Avukatız herhalde. Evet, emekli avukatım. Ya Emekli. 30 yıl avukatlık yaptım. Ondan sonra oğlum da avukat. Oğluma bıraktım işleri. Oğlum devam etti işte. Ben de geziyorum artık yani erken emekliyim. Oğlanın da avukat olması bayağı bir avantaj. Bir de güzel kızım var benim. O da koç işletmeye girdi geçen sene. Ya hazırlığı bitirdi. Bu sene 1. sınıfta. İşte orada burslu kazanamasaydı geri dönüyorduk Paul'cum. Allah'tan burslu kazandı. Seyahatimize güzel. devam edebiliyoruz yani. Söylesene üniversite sınavında 272. oldu. 260 bin. Evet. Ha 262 10 kişiyi geçme yani atlama. Valla bravo. Çok Yani, güzel. evet. Üniversite sınavı var mı biliyorsun, hala? çocukların IQ'ları annelerinden alıyorlar çocuklar IQ'larını. Yani bak gördün mü? Bana özel video yapsa gömdü beni yine. Gördün mü? Aynen. Ben seni kurtarırım abi. Sen sıkma canını ya. Sen yani ya her şartta ben video seyrederken özellikle senin bölümleri daha zevkle seyrediyorum. Çünkü ortak bir sürü noktamız var yani. Evet. Yani vücut yapımız hariç çok ortak noktamız var. Yani maşallah çok böyle bakıyorum ulan diyorum adamın kaburga kasları görünüyor ya diyorum. Şuna baksana ya. Yani Zayıf. Ona kaburga kemikleri diyoruz ama sen istiyorsan kaburga yok be kaburganın üzerindeki kaslar görünüyor yani. Ben asker gözüyle bakıyorum abi. Helal olsun ya maşallah yani. Sen Sigaramları iç. nerelerde görev yaptın abicim askerken? Valla bizim durumumuz biraz karışık ya. Biz Çeşme'de bir göreveye başladım ben ama geçici görevlere gittim geldim. Hakkari'ye, Dağlıca'ya, Üzümle'ye falan, Şuvakırtepe falan. Hı. Ondan sonra Diyarbakır'da görev yaptım. Diyarbakır'da da adı Diyarbakır. Sonra Saptapan, Lice, Kulp falan. Yani seni bir yere atıyorlar. Diyelim ki İslam Muharebesi atıyorlar ama geçici görevle İsrail'e gidiyorsun falan yani öyle. Hı. Sen karacıydın o zaman yani. Karacı muhabereci evet. Haberleşme. Haberleşmenin istihbaratı evet. Hı, güzel. Zevkli bir iştir yani. Beğendim. Hayır geçen gün yine bir yapmışsın, küfür sallamışsın ya insanlara. Orada demiş ki sen bu devlete hizmet ettin asker olarak falan. Ben senin astsubay emeklisi olduğunu biliyorum da nereden, hangi Evet. görevdeydin onu bilmiyordum. Sen bayağı bir yapmışsın işte yani uzaylılar gelse ne olur falan filan, uzaylılar yapılabilir mi falan gibi. Ben Hayır, güldüm şimdi- yani güldüm, bir yorum yapayım dedim, sonra dedim ya şimdi yorum yapacaksın oraya, adamların arasına gireceksin, öbür adamları tanımıyorum, sen tanıyorsun tabii herhalde. Dedim hiç sesini Yani çıkarma. gıyabında. Ya şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar tabii çok dikkatli kelimeler kullanıyorum. Alınmasın kimse üzerine de yani ben çok uzun süredir yurt dışında yaşıyorum. 2016 yılından beri Türkiye'ye dönmeyi de düşünmüyorum açıkçası eğer ihtiyacım olmasa. İstiyorum ama yani neyle karşılaşacağımı bildiğim için dönmüyorum. Yani benim dönmeme sebebim neyse o konuya sonra gireriz de. Yani Türkiye'deki insanların ne kadar aptal olabilir ki diye düşünüyorum. Yani mesela ne kadar aptal olabilir bir insan? Ya bir insan parmağını elektrik prizine sokacak kadar aptal olabilir mi? Yok canım yani falan diye düşünüyorum. Olamaz yani böyle bir insan olamaz. Ama meğersem çok kötü varmış ve bu oran çok yüksekmiş yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela bir şey söylüyorsun adama, söylediğin şey kuantum mekaniği değil.
çok basit bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki bak Amerika'ya git. Vizeli git mümkünse ya da kaçak git. Ama iltica etme. İltica ettiğin zaman çok ciddi şeyleri yakıyorsun. Evet o gününü kurtarıyorsun ama her şeyi yakıyorsun. Bak bize giriyor, size giriyor, Meksika'ya gidemiyoruz. Hadi onları falan geç. Aga diyor ki bir de 5 sene diyor Amerika'da çalışacağım. Sonra diyor Türkiye'den ev alacağım. Bir dakika. Sen Türkiye'li değilsin artık. Sattın sen onu. Yani adam ne kadar ciddi oynadığının farkında değil. Tamam mı? Bunu söylüyorsun adama, anlatıyorsun. Ya anlamıyor herif, laf sokuyor ya. Ya arkadaş ne yani sen gittin oraya tabii keyifle sürüyorsun. Lan ben Amerika'da değilim lan gerizekalı. Ben Meksika'da tamales yiyorum. Aptal. Yani aptallığın gerçekten bir sınır olmadığını Nevşin Mengi'yi de seyrederken gördüm. Üniversiteler Edebiyat Fakültesi -9 netle Türkçeden öğrenci alıyor. Abi şaka mı ya? Yani -9 Türkçe netle Edebiyat Fakültesi nasıl alır? Yani diyor ki adam yani sen yani öyle bir organizmasın yani. Ve ben gittikçe ırkçı olmaya başladım ya yavaş yavaş. Bazı insanların insanlık ırkına çok zarar verdiğini falan düşünmeye başladım yani. Mevcut olmakla. Anlatabildim mi? Yani öyle bir durum yani. Sen şimdi bu röportajı senin adına yazıyoruz da sen aldın topu bizi konuşturuyorsun valla. Yok yani ama şimdi ben şöyle düşünüyorum bu olayı falan. Yani sosyal medya hakikaten bizi yönlendiriyor işte. Türklerin çoğunun aptal olduğunu, Türklerin çoğunun işe yaramaz olduğunu ama işte sen bir adam görüyorsun. Adam Alaska'da altın aramış abi ama adamı TikTok'ta arasan, YouTube'da arasan, ne bileyim Instagram'da arasan bulamazsın adamı yani. Çünkü adam kendisi için yapmış o işi. Başka bir şey için yapmış. Ama işte o işleri yapmayan adamlar şey yapıyor yani. Hem koyuyorlar yapıyormuş gibi hem de gerçekten yapanları eleştiriyorlar. Yani adam mesela bugün yorum yapmış Başak'ın okyanus geçiş videosuna. Ama mız sürekli mız. Yani altına şunu yazmak istiyorum ben onun. Abi sen de bir okyanus geçiş videonu koyar mısın? Yani sen mızlanmadan mı geçmişsin? Ya sen okyanus geçmemişsin abi. Ben geçmedim mesela okyanus henüz. Hiçbir konuda yani. Niye yapayım ki? Geçmedim çünkü yani. Bazı insanlar midesi bulanıyor, yemek yemiyor. Bazı insanlar ne bileyim Cenova ile geçiyor. Bazı insanlar ikiz yelkenle geçiyor. Her şey olabilir. Saygı duymak diye bir şey yok sosyal medyada şu anda yani. Yani anlatabiliyor muyum? Yani sen şimdi sosyal medyada gördüğün insanlarla ırkçılığa doğru gitme bence. Çünkü hakikaten ben mesela kaç yılında 2018 yılında bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Kapatma sebebim duygusaldı. Başak'la bir ayrılık yaşamıştık. Ama sonra açmadım. Onun yerine O kadar sosyal medya hayır o hesaplarını kadar kullanmaya rahatım ki abi yani. Hayır canım ne ben arada bakıyorum işte yani. Ama o kadar rahatım ki Sabah şu öğle anda akşam yani. O kadar Bir rahatım dakika ki siz sosyal aslında medya çok yani önemli o bir kadar konuya gizli değindiniz. kalmış bizim insanlarımız var ki ve bu mecralara girip sıkılıp aman lanet olsun size deyip çıkıp giden insanlar yani Türkiye'de hakikaten bu işi kötü kullanıyoruz biz sosyal medya olayını yani. Oturduğu yerde şey diyorlar ya işte klavye kalem şörlerimiz, silah şörlerimi ne. Harbiden adam hiçbir şey yapmamış hayatında ya. Ya abi bir şey yap da. Ondan sonra de ki ben de yaptım o işi. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Hayır yani sürekli bir eleştiri olsun yani. Sürekli bir olumlu eleştiri de değil. İnsanı onore eden eleştiriler de değil. İnsana gaz veren eleştiriler de değil. Sürekli bir yerin dibine sokma. Sanki ben anasını satayım rezil olursam o vezir olacak yani. Ne alakası var? Sen bir bok yapmamışsın ki. Yani sen ben ne olursam olayım. Hadi diyelim ki ben kötüsünü yaptım. Sen de beni eleştirdin. Abi sen ne oldun yani? O zaman doğrusunu yap, göster. Bir görelim bakalım nasıl yapılıyormuş o iş. Politikada böyle, hukukta böyle, tıpta böyle. Her şeyde böyleyiz yani. Sporda böyleyiz. Yani
Evet, Böyleyiz. yani kesinlikle katılıyorum. Ben şeyi de YouTube'da mesela Başak fark etmiştir onu. En azlı seyirci ve takipçi diyelim, Türk takipçisi. Bir kere her şeyi talep ediyor. Tamam mı? Şuraya da gittin mi, buraya da gittin, yani şuna da gittin mi cümlesi bize 2000 dolar giriyor demektir. Yani bana çok geliyor. Oraya gitsene. Ben buradan çıkış yapacağım. Buranın parasını ödeyeceğim, mazotumu dolduracağım, yiyecek alacağım, oraya gideceğim, check-in yapacağım, gireceğim. Bir de marine var mı yok mu falan filan. Yani bunu düşünmüyor ya. Bana vardı mesela eski teknede. Sana kaçıncı defa söylememe rağmen hala Türk bayrağı takmadım. Çok güzel. Talep çok fazla. Ama YouTube'da hiçbir şey yok. Yani YouTube'da söylediğim geyik, yani yoğurt reklamı 5 cent, aynı izlenirlik 5000 kişi Amerika'dan izlendiği zaman 35 dolar. Yani para da yok. Yani ama çok fazla kapris var. Yani çok fazla böyle seyirci, şunu diğer kanallar bunu yapıyor aslında. Onların da suçu yok. Onlar şey yapıyorlar ya, normal mesela masasının üzerinden blog, footage'ları, stock footage'ları piyasadan alıp Meksika hakkında adam program yapıyor mesela. Hiç yerinden kıpırdamamış adam. Bunu mesela 40 bin kişi seyrediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İşte bokunuzu yerim, yemin ediyorum götünüzü üflerim falan filan diye böyle yalakalık yaptığı için izleyici de evet ya ben izliyorum. Yani ben izlemesem sen bok yaparsın bu işi falan gibi bir moda giriyor aslında. Şu sen dedin ya, ben sosyal medya hesaplarımı kapattım, kafam rahat. Evet. Ben o kadar böyle bir sigara içmek gibi, değil mi? Sabahleyin telefonu açıyorum abi. Instagram'a bakıyorum, sonra bakıyorum, bir dakika ya diyorum, ben yani 18 yaşında tiki kız mıyım? Benim Instagram'da ne işim olur ya, sabah gözümü açmadan Instagram'a bakıyorum mal gibi. Yani düşün, haberleri benim seyretmem lazım. Başka şeylerle ilgilenmem lazım. Çok aptalca bence ya. Ama son bir şey daha söyleyeyim, uzatmayacağım. Ama değişime ayak uydurmamız da gerekiyor. Yani şimdi sosyal medya olmasa şu görüntüyü yapamayız biz. Evet. Yani çok böyle keskin olmamak lazım. Başak Hanım bu konuda ne düşünüyor acaba? Konuyu dinliyor mu yoksa öyle şey yapıyor mu? Duruyor mu orada? Yani ben şunu düşünüyorum. Şimdi evet, boş gezenin boş kahpalarının, bizde dahil olmak üzere çok büyük bir kısmı sosyal medyada. Hani sosyal medyada gördüğümüz çirkinliklerin ve hoşumuza gitmeyen şeylerin büyük bir kısmı onlardan geliyor. Ama şu da bir gerçek. Yani bize gelen, şimdi hep tükaka yorumlar aklımıza geliyor ama hani bize gelen çok ayağı yere basan, ne dediğini bilen, bizi destekleyen, ara sıra böyle moralimiz düştüğünde bizi yerden kaldıran, ayrıca çok güzel tepkiler de alıyoruz. Ama tabii ki sosyal medya deyince hepsini de aynı çuvala koymamak lazım. Şimdi teknik olarak bunları birbirinden ayırmak lazım. Yani YouTube'la Instagram aynı şeyler değiller. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Yani en azından ki biliyorlar, bence bilmiyor değiller izleyenler. Yani biz bu içerikleri paylaşmak için gerçekten çok efor sarf ediyoruz. Doğru. Yani Instagram'a bakmadan Instagram'da içerik paylaşamıyorsun. Sen Instagram'da gezeceksin, trendleri göreceksin, yeni ne var anlayacaksın ki ona göre içerik paylaşacaksın. Bu işin de böyle bir tarafı var. Onun için de alıp bakıyoruz. İnsanlar mesaj atıyorlar. Şimdi mesaja cevap vermesen onları kale almamış gibi oluyorsun. Ben kendimi çok sorumlu hissediyorum bu konuda. Ömer de çok sorumlu hissediyor bu konuda. Yani YouTube'dan gelen mesajlara, Instagram'dan gelen mesajlara hepsini okuyup tek tek cevap vermek konusunda tanıdığımız, tanımadığımız gerçekten kendimizi çok sorumlu hissediyoruz. Bu da eşittir bir mesaiyi beraberinde getiriyor. Ama diğer taraftan da bu kötü yorumlar geldiğinde bence siz ikiniz bu konuyu çok ciddiye alıyorsunuz. Yani sosyal medya zaten her yerde istediğini söyleyemeyen insanların rahat rahat istediklerini söyledikleri ve yeri geldiğinde evet içindeki nefreti de sana kustukları bir yer. Yani sana kusuyor ama aslında onun derdi sende değil. Geçen Allah belanızı mı versin, İnşallah ölürsünüz mü? Böyle direkt yazmış Cehennemin mesela. dibine Cehennemin dibine gidelim mi? Ne yazmış biri? Yani onun nefreti bize değil. Onun nefreti kendisine, yaşadığı hayata, içine düştüğü çukura. Hani dışarıda biri görüyor ya, ölsün istiyor çünkü o kadar biliyor ki o çukurdan çıkamayacak. Çukurdan çıkamamak bazen insanların hep kendisine de bağlı değil. Siz Yani siz bunları görüp Hocam bu arkadaş bizden daha bilge konuşuyor ya. Yani
Kadın kısmı Psikolog ya. Psikolog ve sosyolog o yüzden yani. var, olayı çözdü koydu yani. Biz ne güzel geyik yapıyorduk. Bilimsel bir açıklamayı yaptı koydu. Biz ne konuşacağız? Biz ne konuşacağız? Man, it's a hot one, like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words to melt everyone, but you stay so cool. My Monaquita, my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason. The step in my groove now. And if you said this life ain't good enough, I'd give my world to lift you up. I could change my life to better suit your mood. Because you're so smooth. And it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah, give me your heart and make it real, or else forget about it. But I'll tell you one thing. If you would leave, it'd be a crying shame. In every breath and every word, I hear your name calling me out. Well, from the bio, you hear my rhythm on your radio. You feel the turning of the world, so soft and slow, turning you round and round. And if you said this life ain't good enough, I'd give my world to lift you up. I could change my life to better suit your mood. Because you're so smooth. And it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah, give me your heart and make it real, or else forget about it. It's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah, give me your heart and make it real, or else forget about it. Or else forget about it. Or else don't forget about it. Give me your heart, make it real. Let's don't forget about it. 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 Çok ciddiye alıyorsunuz siz Şimdi olayı. ben hakikaten çok ciddi alıyorum Faracığım. Şimdi birisi mesaj atıyor, tamam mı? Başa diyor ki mesela, ya şu konuyla ilgili bir zoom yapabilir miyiz? İşte bilmem ne yapabilir miyiz? Abi o kadar çok mesaj geliyor ki şimdi Instagram'a. İnsanlar özel olarak Instagram'dan atabiliyorlar. YouTube'dan özel mesaj diye bir şey yok bildiğim kadarıyla. Şimdi onu ben unutursam ismini, mesaj atan insanın, yani ertesi gün hatırlama şansım yok. Ertesi gün bütün mesajlara girip aramam belki 2 saatimi alacak. Hep 5 dakikada bir hatırlatıyorum Başak'a. Ya kadının adı diyorum Figen'di ya da adamın adı Mehmet'ti. Lütfen diyorum şu mesaja döner misin? Lütfen döner misin? O diyor ki tamam bakarım ben ona ya.
Önemli değil. Bakarım atlasak ne olacak? Ben diyorum ki ya abi atlayamazsın diyorum sen. Senin atlama şansın yok artık. Çünkü sen bu işi üzerine almışsın artık yani. Sen artık Bence doğru söylüyor. Bence doğru söylüyor bacım. Türkiye'nin tek Vallahi. offshore yelkencisiyim. Kadın yelkencisiyim. İyi güzel. Kadın bir şey soruyor sana ya da adam bir şey soruyor bu konuyla ilgili. Yani artık bunu ya tamam ben gideyim de eğleneyim de ondan sonra unutursam da unuturum ya falan gibi bir şansın yok diyorum. Ama şimdi söylediklerini dinliyorsan işte çok da önemli değil diyor yani. Ama önemli benim için yani. Çünkü ben bir Bence önemli ya. Bak şimdi o adamlar bizi seyreden insanlar ya da mesaj atan insanların gerçekten bir kere zaten bu platformda bir şekilde bulunuyorsa ucundan kıyısından bunu hayal ediyor ya da ilgileniyor demektir. Ve bunu tutku derecesinde ilgileniyor demektir. Dolayısıyla cevap vermemek demek o adamın birçok şeyini yıkmak demek ve Söyleyebilir miyim? Lafını böleceğim. Sen şu an bir avukatla hayır, yapıyorsun bu işi. Bak demagoji Hiç dozunuz alakası çok yüksek. Ben ne dedim? Siz bu işi çok ciddiye alıyorsunuz. Çok kötü şeyler söyleyenleri, yanlış yapanları, dünya bilgisi olmayanları çok ciddiyetle ele alıp bunlarla savaşmaya çalışıyorsunuz. Hayır, ben Biraz onlara- Don Quixote gibi davranmaya hayır, ben onlara çalışıyorsunuz. sadece diyorum ki dedim. sana cevap vermiyorum. Orada Vermiyorum. getirdim. Bir şey- Onlara cevap vermeyelim. Değerli insanlara cevap vermemeye getirdi. Şimdi bunu bu konuşma içerisinde birkaç defa daha yaşayabiliriz. Sen biraz alık davrandın, farkındayım. Anlamadın ne yaptığını. Onun için bir örnekle sana Ömer Özel'le konuşmanın yollarını Arkadaşım. açıklıyorum. Bundan sonrasını kendin bilirsin. Bak ben Arkadaşım. sana Allah'tan bak seni tanıtacak videoyu ben yapıyorum abi. Gerçekten haklısın yani. Demek ki gerçekten seni mahvedecekmiş bir kız ya. Aramızda- Ya bu arada arkadaki maketin armasında sorun var ha. Dikkat ettiniz mi?